Merhaba arkadaşlar, Singapur'dan. Evet, Singapur'a formumuzu doldurduk. Giriş yaptık. Sorunsuz, gayet basit. Pasaportunuzu uzatıyorsunuz, scan yapıyorsunuz makineye. Gayet kolayca giriş yapabiliyorsunuz. Evet, öyle bir havalimanı düşünün ki içinde Porsche markası var. Gördüğünüz gibi. Şöyle ben de bir görüntü alayım kendimden, hatıra kalsın. Porsche. Allah en iyisini size nasip etsin. Ve gördüğünüz gibi yeşilliklerle dolu bir havaalanı. Burası çok popüler. Instagram'da sürekli görüyordum. Bakın, şimdi çantamı şuraya bırakıyorum, gördüğünüz gibi taşımayacağım. Çünkü Singapur gerçekten çok güvenli bir ülke. Fotoğraf çekilen insanlar ve muhteşem bir görüntü. Singapur'un güvenli olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ada ülkesi ve her yerde kamera var. Her yerde. Ve bu kameraları da İsrail'den tedarik ediyor. Yani CCTV sistemiyle her yer korunuyor. Yeşillikle dolu bir alan. Burada spor yapılıyor. Gördüğünüz gibi ücretsiz spor da yapabiliyorsunuz. Yani muhteşem bir havalimanı. Evet, pilates. Bence muhteşem olurdu. Yani şelalenin sesiyle birlikte pilates. Bence gayet güzel. Evet, çok fazla. Singapur çok fazla turist alan bir ülke. Burada gördüğünüz gibi uzak doğudan gelen insanlar. Gerçekten de yani bayıldım buraya. Daha yakından göreyim. Gelmeden önce kısaca kontrol ettim. Havalimanının içinde her şey var. Sıcak, soğuk, içme suları mevcut, pilates, aynı şekilde 3 tane terminal var. 3 terminale de futbol maçı izleme standı kurmuşlar. Dünya Kupası maçlarını izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra çocuklar için oyun alanı mevcut, dinlenme alanı. Gerçekten de muhteşem bir havalimanı, benim şu zamana kadar gördüğüm. Yani Katar da çok iyiydi ama Singapur şu ana kadar gördüğüm en iyi havalimanlarından bir tanesi. Yani burası çok ünlü. Instagram'a Singapur yazdığınızda Marina Bay Sands ve bu havalimanı öne çıkıyor. Herkes fotoğraf çekiliyor. Biraz daha geniş alabilirsen. Görüntü gerçekten de muhteşem. Sanat eseri gibi bir havalimanı. Merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Bugün Singapur Changi Havalimanı'ndayız. Burası gerçekten sıradan bir havalimanı değil. Çünkü içeride dünyanın en yüksek kapalı şelalesi mevcut. Ve kelebek bahçesi ve içerisinde bin bir mağaza mevcut. 180'den fazla mağaza mevcut. Aynı zamanda burası 2026 dahil 16 kez üst üste dünyanın en iyi havalimanı seçiliyor. Şimdi içeriği birlikte keşfedeceğiz. Jebel Waterfall. Instagram'a ya da sosyal medyaya Singapur yazdığınızda ilk göreceğiniz görüntü bu.
içine havalimanı yapmışlar. Excuse me, can you hold for 15 seconds? It's a record now. Just only 15 seconds. Okay. Thank you, brother. 50 seconds. Don't press. Just only 15 seconds is okay. Okay. Evet, şimdi bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Adentro de las terminales, o sea, en otro mall. No manches, ay, cuando Ya. me quedé hablando con alguien más. Gerçekten burası sıradan bir havalimanı değil çünkü dizaynı, mimarisi gerçekten özenilerek yapılmış bir yapı. İçeride tüm büyük markalar, yemek firmaları hepsi mevcut. Toplam 4 terminalden oluşuyor. Biz şu an Terminal 1'deyiz. İçeride sizlere tüm ücretsiz etkinlikleri, ulaşımı, oyun salonları, dinlenme salonları hepsini gösteriyor olacağım. Gerçekten püf noktaları var. Yani eğer aktarmanız varsa gerçekten burada keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Veya Singapur'a gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle havalimanında mutlaka vakit geçirin. Gördüğünüz gibi çok fazla turist var. Çünkü Singapur Güneydoğu Asya'da aktarma noktası olduğu için çok fazla turist çeken bir ülke. Aynı zamanda Singapur şehir devleti. Yani küçük ada ülkesi olduğu için ülkenin ismi Singapur ve başkenti de Singapur. Havalimanı gerçekten muhteşem. Yani her yerde yeşillikler, ağaçlar mevcut. Burası dünyanın en yüksek kapalı şelalesi Singapur'a ait. Singapur Changi Havalimanı. İçeride kelebekler bahçesi var. Oraya da götüreceğim sizleri. Excuse me. Ben Singapur'a havalimanına geldikten sonra hemen video çekmedim. Özellikle sadece bir gün havalimanını gezdim. Araştırmalar yaptım. Nerede vakit geçirebilir, nerede uyumak için en güzel alanı aradım. Ve keşif yaptıktan sonra video çekmeye karar verdim. Yani ilk görünüşte bir havalimanı değil de AVM'yi anımsattığının farkındayım. Ama burası bir havalimanı. Ve sıradan bir havalimanı da değil.
Yani dünyada yüzlerce ülke var. Yüzlerce, hatta binlerce havalimanı var. Burası üst üste 16 kez dünyanın en iyi havalimanı seçiliyor. Havacılık endeksi 5. kat. Şu yol ücretli. Aşağısı şeffaf bir camla kaplı olduğu için görünebiliyor. Ama burada ücretsiz de bu keyfin anını çıkarabilirsiniz. Şu SkyTrain, terminaller arası ücretsiz ulaşım. Ve diğer önemli noktamıza geçebiliriz. Buradan biletleri satın alıyorsunuz. Sorry. Evet arkadaşlar, Terminal 1'deyiz. Burada ülkeye giriş yaparken ya da çıkarken cihazları kullanıyorsunuz. Buradan bagajınızı veriyorsunuz. Geçerken de aynı şekilde pasaportunuzu okutuyorsunuz scan üzerinden. Oradan giriş ya da çıkış yapabiliyorsunuz. Yani Singapur sonuna kadar teknolojiyi kullanan bir ülke. Ve burada da Kinetic Rail, kinetik enerjiyi kullanarak teknolojik olarak yağmur oluşturuyorlar. Görseli tabii ki de. Ve arkadaşlar, herhangi bir şey sormak istiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bağlanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kiosklar her tarafta. Ve bir kinetik rain daha. Yani eğer Singapur'a gelmeyi düşünüyorsanız ya da Asya'ya bir planınız varsa mutlaka aktarma noktanızlardan bir tanesi de Singapur Havalimanı olacaktır. Burada bunları keşfedebilirsiniz. Ve şunu da eklemek istiyorum. Eğer Singapur'da 6 saatten fazla aktarmanız varsa ücretsiz şehir turu var. Tabi gelmeden önce rezervasyon yapmanız gerekiyor. Ona da Play Store'dan ya da Apple Store'dan direkt Changi App, onu indirip oradan ücretsiz bir şekilde rezervasyon yapabilirsiniz. Robotlar her yerde. Evet, yağmur dalgası.
Gerçekten de muhteşem. Yani toplam 25 ülkede bulundum. Hayatımda gördüğüm açık ara en iyi havalimanı Singapur oldu. Ve bunlar daha başlangıç. Sizi daha çok havalimanının içinde çok güzel yerlere götüreceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip abone olabilirsiniz. Arkadaşlar, yemek katına geldim. Burada fiyatları birlikte bakacağız. Yemek katı dedim ama aynı şekilde kuyumcu da var. Evet, 1001 çeşit yemek seçeneği mevcut. McDonald's fiyatlarına da baktım. Şehir içiyle aynı. Yani fiyatlar 2 katı veya 3 katı değil. Gördüğünüz gibi o şelalenin en alt kısmı. Yani bence gerçekten de güzel. Oturup yemeğinizi yiyip keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Gerçekten de harika. Şimdi şuraya da göstermek istiyorum. Terminal 1. En aşağı kata indiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Eğer karnınız açsa. Gerçekten içeride ucuz yemekler mevcut. Don Don Donki ismi. İçeride her şey mevcut. Yiyecek, içecek, atıştırmalık, hediyelik eşyalar. Ve bir sonraki noktamıza geçelim. Evet arkadaşlar, Terminal 3 zemin kattayız. Böyle 7-Eleven. Buradan yemek alıp oturup yiyebileceğiniz bir alan. Kore mutfağı, Kore restoranı, fast food. Fiyatlar uygun ama. Yani Türkiye'deki gibi havalimanları 2 katı, 3 katı değil. Burası food court. Uygun fiyatlı yemeklerin olduğu yerler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatlar uygun olduğu için full. Lokal lezzetleri. Bakın şöyle fiyatları da göstereyim size. 7 Singapur doları, 9 Singapur doları. Şunlar personeller için, bunlar normal müşteriler için. Kafadan hesaplayabilirsem 8 Singapur doları yaklaşık 250-260 TL yapıyor bir tabak.
Ama içinde tavuk veya seafood seçenekleriyle birlikte. Evet, Singapur'a gelmişken burayı da göstereyim. Ya Kun Kaya Toast. Burada bayağı popüler, meşhur bir yer. Evet, Singapur lezzetleri. Tost ama duryanlı. Burada duryanı çok seviyorlar. Uygun. Gördüğünüz gibi 5.60 Singapur doları. Yani tostu ben yedim. Hani güzel evet ama öyle abartılacak kadar değil. Yani bizim bir salçalı kaşar peynirli tostu geçemez. Evet. Fair Finest. Fair Price Finest. Uygun fiyatlı alışveriş merkezi. Yani havalimanında her şey satılıyor. Nuts bardan tutun, kulaklık, power bank, oyun alanları. Gerçekten de böyle bir tatlıları mevcut. Duryanlı, yine duryan. Brownie. Bademli çikolatalı. Orijinal. Ve pie. Meyve suyu alabileceğiniz yerler. Taze meyveler. Armut 1.80. Dragon fruit 2 dolar. Yani 2 dolar da 70 TL yapıyor. Taze meyve. Bakın yine bir duryan kokteyli. Duryanlı ve kokonat. Asya'da, Güneydoğu Asya inanılmaz derecede kokonatı çok seviyorlar. Yani kokonat ve duryan. Yani duryanı meyvelerin kraliçesi olarak adlandırıyorlar. Yani tadına baktım. Yani kokusu. Yani Allah affetsin ama kokusu gerçekten iğrenç. Hatta şöyle bir durum var. Duryanı havalimanı, metro, otelleri kabul etmiyorlar. Yani gerçekten büyük cezaları var Singapur'da. Para cezası. Çünkü çok kötü kokuyor. Hatta yemeden önce size eldiven veriyorlar. Burası da Hindistan restoranı. Sulu yemekleri. Gördüğünüz gibi yani fiyatlar 7.50, 6.80 tavuklu. Plain naan dediği ekmek. Güzel. Ben Hindistan mutfağını da seviyorum. Burada oyun alanları. Alışveriş yapabileceğiniz bölümler. Tekstil. Kozmetik. Ve Terminal 3, Basement 2, yani zemin kat 2 ve otobüs durağı. Burada bölümlere ayırmışlar.
numaralarına bakabilirsiniz. Otobüs park alanı da bu şekilde. Şarjım az mı? Umarım. Can I get one? Thank you. Thank you. Şey ikram ediyorlar. Çikolata. Göstereyim. Kurabiye. Çikolatalı kurabiye. Lezzetli. Bu arada yürüyerek de Jewel'a geçebilirsiniz. Bu arada Singapur'un ulusal günü yaklaşıyor. Bu hazırlıklar onun için. 9 Ağustos Singapur'un ulusal günü. Bizdeki gibi Cumhuriyet Bayramı gibi büyük coşkuyla kutluyorlar. Buradan Terminal 2'ye geçeceğim. Evet arkadaşlar, düşüncelerinizi bekliyorum. Havalimanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela en çok nereyi beğendiniz? Yani bizim Türkiye'deki havalimanlarında olsa dediğiniz şeyler nedir? Geçerken Singapur'dan biraz bahsedelim. Singapur'un nüfusu 5.9 milyon. Bunun %70'i Çinli, %13'ü Malay asıllı, yani Malezyalı, %9'u Hindistanlı ve geri kalan kısımda yabancılar. Ülkeye çalışmak için gelen kişiler. Ülkenin resmi dili İngilizce ama aynı zamanda devlet dairelerinde Tamilce, Malayca ve Çince konuşuluyor. Okullarda ders olarak, ek ders olarak alınabiliyor. Yani Singapur'da 4 farklı etnik grup huzurlu bir şekilde yaşayabiliyor. Gerçekten çok güvenli bir ülke. Yani kimse kimseye karışmaz, kimseyi rahatsız etmez. Size zorla bir şey satmak için uğraşmazlar. Tünele giriş yapıyoruz. Ve o muhteşem şelalenin yanından geçiyoruz. Olabildiğince insanlara yararlı bilgiler sağlamaya çalışıyor. Güzel noktaları göstermeye çalışıyor. Yani izlenmek için clickbait yapıp ya da
Saçma sapan görüntüler çekmek bana göre değil. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyorum. Tabii ki sizin değerli katkılarınız çok önemli benim için. Attığınız yorumlar, like'lar, abone olmak, ya bunlar gerçekten beni motive eden şeyler. Yani güzel parmaklarınızı bir like tuşuna, abone olma tuşuna basarsanız daha çok mutlu olurum. İniş yapıyoruz. Ve Terminal 2'deyiz. Asya'da insanlar gerçekten yani oyun oynamayı çok seviyorlar. Hani kocaman erkekler, kadınlar bayılıyorlar oyun oynamaya. Dijital oyunlardan tutun fiziksel oyunlar. Evet, sevdiceğinize, eşinize kıyafet almak isterseniz, hediye almak isterseniz, renklendirmeyi güzel yaptırmışlar. Renklendirme ve ışıklandırma. Yani yemeğinizi bu şelale eşliğinde yiyebilirsiniz. Fiyatlar şişirilmemiş, uygun fiyatlı olarak. Bu şekilde aşağıya düşüyoruz. Bu şelalenin alt kısmı.